Selam, ben Bahar. Bugün birlikte Bakü sokaklarını keşfedeceğiz. Ama bu gezi alışılmışın biraz dışında olacak. Çünkü Bakü'de dolaşırken bazı detaylar bana hep Londra'yı hatırlatıyor. Şunu en baştan söylemek isterim. Evet, Bakü genelde Kafkasların Paris'i olarak anılıyor ama bana göre bu şehrin başka yerlerle kıyaslanmaya hiç ihtiyacı yok. Bakü kendi tarzını yaratmış, tarihiyle, modern dokusuyla, mimarisi ve ruhuyla tamamen kendine özgü bir şehir. Yine de bazı köşeler yıllarca yaşadığım diğer evim Londra'yı öyle güçlü bir şekilde anımsatıyor ki bu benzerlikleri seninle de paylaşmak ve bu konuda neler düşündüğünü duymak istedim. Şimdi gel hem mimaride hem de şehir kültüründe hem de günlük yaşamda Bakü ile Londra arasında kurulan bu şaşırtıcı bağları birlikte keşfedelim. Mesela Londra'daki Roca Galeri, Zaha Hadid'in imzasını taşıyor. Bakü'de ise çok güçlü bir mimari tasarım var. Haydar Aliyev Merkezi. Zaha Hadid Architects'in yaklaşık 950 projeyle 44 ülkede kent dokusuna katkısı var. Zaha Hadid, mimarlığın geleceğini yeniden yazan bir kadın. Kimseye benzemeyen, akışkan, kesintisiz form anlayışıyla dünyayı yeniden tasarladı. 2007 yılında Haydar Aliyev Merkezi için uluslararası bir mimari tasarım yarışması düzenlendi. Bu yarışmaya dünyaca ünlü birçok mimar katıldı. Zaha Hadid bu yarışmayı kazanan mimar oldu ve tasarımı yapma hakkını elde etti. 2012 yılında ise bina tamamlandı ve halka açıldı. Bu merkez 2014'te yılın en iyi tasarım ödülünü aldı. Haydar Aliyev Merkezi Bakü'yü dünya mimarlık haritasına taşırken aynı zamanda şehir kimliğini yeniden tanımladı. Londra'daki Kraliyet Akademisi'ne gidenler bilir. Burlington House binasının dış cephesi sadece taş değil, tarih konuşur. Sanatçıların, düşünürlerin heykelleri oradan bakar. Peki Bakü'de bu hissin karşılığı ne dersen, Nizami Gencevi Edebiyat Müzesi derim. Önce şunu soralım. Nizami Gencevi kimdir? 12. yüzyılda yaşamış, Gence doğumlu efsanevi bir şair. Dili zarif, duygusu evrensel, Bakü onu bir kültür ikonuna dönüştürmüş durumda. İşte tam bu nedenle 1945 yılında onun adını taşıyan bu müze açılıyor. Mimarları 1939'da yapıyı yeniden tasarlayıp cephesine 6 büyük edebiyatçının heykelini yerleştirmiş. 30'dan fazla sergi salonu, 120 bine yakın parça, nadir el yazmaları, portreler, kişisel eşyalar, karikatürler, belgeler. Yani burası sadece bir müze değil, kelimenin tam anlamıyla bir düşünce arşivi. O yüzden Londra'daki akademi ile Bakü'deki bu müze arasında çok özel bir bağ var. İkisi de yalnızca binaya değil, bir kültüre, bir hafızaya mekan olmuş yapılar. Biri Avrupa'nın sanat tarihine ev sahipliği yapıyor, diğeri Kafkasların edebiyat devlerini sonsuzlaştırıyor. Londra'ya gidenler Regent Street'i mutlaka gezmiştir. Hani o hilal gibi kıvrılan binaların caddeyi neredeyse kucakladığı meşhur yer. Aynı hissi ben Bakü'de Ağşeher bölgesinde yaşadım. Yeni planlanan modern bir kentsel dönüşüm alanı burası ama ilginç olan şu, düz sıradan bloklar yerine kavisli yollar, organik sokak çizgileri, yumuşak geçişler tercih edilmiş. Yani yürürken yönünü mimariden alacağım bir tasarım var. Regent Street gibi yerler zamanında at arabaları, meydanlar ve geniş dönüşler düşünülerek tasarlanmıştı. Bugünün şehirleri ise arabadan çok insanı önceliklendiriyor. Yani burada bir benzerlik varsa bu sadece görsel değil, mekansal deneyim üzerinden bir benzerlik. Londra deyince kırmızı telefon kulübeleri aklımıza gelir. O ikon 1926'dan beri kırmızı seçildi çünkü hemen fark edilsin istediler. Şimdi dünyanın her yerinde bu kutular İngiliz kültürünün simgesi oldu. Ve işte Bakü'de de kırmızı telefon kulübeleri var. Neden mi? Şehrin turistik alanlarında küçük Londra dokunuşları ekleyerek nostaljik hissi yaratıyorlar. Bu kulübeler hem fotoğraf noktası hem de bir şehir estetiği tamamlayıcısı. Bakü 2011'de 1000 tane London taksi aracının alımını gerçekleştirdi.
Bu araçlar sadece şekil olarak değil, hizmet kalitesiyle de Londra modeline benziyor. Tüm sürücüler London Taxi Company tarafından verilen resmi eğitimi almış, otantik üniforma giymişler. Taksilerin çoğu mor, hem kentin modern yüzüyle uyumlu hem de fark edilir. Sürücüler prestijli hizmet sunuyor, sistemli bakım ve teknoloji entegre edilmiş. Yani bu tasarım sadece dış görünüş değil, bir hizmet devrimi de. Bakü'de bazı yapılar var ki insan bir an Londra'da mı yürüyorum diye düşünüyor. Bu hissin kaynağı neoklasik mimari. Yüksek sütunlar, kemerli pencereler, simetrik cepheler, gösterişli girişler, bunlar sadece estetik değil, gücün ve kültürel iddianın mimari dille ifadesi. Tıpkı Londra'da British Museum, Somerset House gibi. Bakü'de de 19. yüzyılın sonlarında petrol zenginliğiyle inşa edilen yapılar var. Bu dönem şehre akın eden yatırımcıların Avrupa'dan mimarlar getirdiği bir çağ. Şehir bir anda barok, Rönesans ve neoklasik stillerle şekillenmeye başlıyor. Londra'da yürürken birden karşınıza Churchill çıkar. Kraliçe Victoria dimdik durur. Çünkü bu şehirde heykel sadece bir sanat değil, kamusal bir hafıza biçimi. Anıtlar, parklar, sokak köşeleri hepsi tarih anlatır. Bakü'de de benzer bir şey var ama farklı bir ruhla. Burada heykeller yalnızca politik figürler değil, şairleri, düşünürleri, sanatçıları da onurlandırmışlar. Nizami Gencevi Edebiyat Müzesi'nin cephesinden bahsetmiştik ama heykeller bununla sınırlı değil. Bir şehrin kalitesini anlamak için tabelalara değil, heykellere bakmalıyız. Kimi anmış, nerede anmış? Bakü bunu biliyor. Taşı sadece süs için değil, hafıza için kullanıyor. Londra deyince tabii ki afternoon tea aklımıza gelir. Saat 5'te sütlü çay, minik sandviçler, porselen fincanlar. Ama sanmayın ki çay sadece İngilizlere ait bir şey. Bakü'de de çay bir ritüel, samimi, derin ve geleneksel. Aslında iki şehirde de çay sadece sıcak bir içecek değil, zamanı yavaşlatmanın bir yolu. Londra'da o çay seni zarif hissettirir, Bakü'de ise evdeymiş gibi. Yani bardaklar farklı ama duygusu aynı. Biraz oturalım da çay koyayım demek dünyanın her yerinde ortak bir dil. Londra'da London Eye deyince akla ne gelir? Thames kıyısında devasa, yuvarlak bir göz gibi duran, şehri tepeden keşfetmenin efsane yolu. Bakü'de bu fikri benimsedi. 2014 yılında Bakü Eye yani dev dönme dolap tamamlandı ve açıldı. Bu dönme dolaptayken Bakü Körfezi'ni, Flame Towers'ı, Milli Bayrak Meydanı'nı ve şehrin silüetini izleyebilirsin. Kabinler iklim kontrollü, cam duvarlı, hem gündüz hem akşam hem yağmurda çalışıyor. Özellikle gün batımı zamanları tek kelimeyle muhteşem olduğu söyleniyor. Henüz denemedim ama listemde. London Eye, Thames'in huzurunu gökyüzüne taşıyorsa Bakü Eye, Hazar manzarasını seninle buluşturuyor. Bakü'nün bazı köşeleri bana Londra'yı hatırlatıyor olabilir ama günün sonunda Bakü kendi ruhu, kendi hikayesi ve kendi zarafetiyle eşsiz bir şehir. Her adımda seni şaşırtan, hem geçmişi hem geleceği bir arada yaşatan bir yer. Ve bence dünya haritasındaki her büyük şehirden bir parça barındırsa da Bakü en çok kendisine benziyor.